Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm sevgili izleyicilerimiz. Bunları bilmeden mezara girme serimizin bu 3. bölümünde Amentü'nün kalan şartlarını ve hayatımızdaki anlamlarını daha detaylı inceleyeceğiz. Bir önceki bölümde din, iman ve İslam kelimelerinin anlamlarına değinmiş, Amentü'yü açıklamış ve imanın ilk 2 şartı olan Allah'a ve meleklere imanı ele almıştık. Şimdi ise diğer önemli şartlara geçiyoruz. İmanın 3. şartı, kitaplara inanmak. Allah Teala insanlığa doğru yolu göstermek için 104 kitap indirmiştir. Bunların 4'ü büyük kitap, geri kalanı ise sahifelerden ibarettir. Bu kitapların hepsi Allah'ın emirlerini, yasaklarını, müjdelerini ve uyarılarını içerir. Hepsi de Allah'ın sözüdür. Bizim bu kitaplara karşı görevimiz, onların Allah'tan geldiğine kesinlikle inanmaktır. Ancak şunu bilmeliyiz ki, Kur'an-ı Kerim'in gelmesiyle birlikte diğer kitapların okunmaları, yazılmaları ve bazı hükümlerinin geçerliliği son bulmuştur. Bugün okuyup amel etmekle yükümlü olduğumuz tek ilahi kitap, Kur'an-ı Hakim'dir ve onun hükümleri kıyamete kadar geçerlidir. 4 büyük kitaptan Tevrat, Musa aleyhisselama, Zebur, Davud aleyhisselama, İncil, İsa aleyhisselama ve Kur'an-ı Kerim de son peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in tüm ayetlerine inanmak zorunludur. Bir ayetini inkar etmek, tümünü inkar etmek demektir. Dolayısıyla namaz veya abdest ayetlerine inanıp da faizin haram kılınması veya hırsızın kolunun kesilmesi gibi muamelelerle ve cezalarla ilgili ayetleri inkar etmek kişiyi küfre sokar. Örneğin faizin yasaklığı Bakara suresinin 275. ayetinde, kol kesme cezası ise Maide suresinin 38. ayetinde açıkça belirtilmiştir. İslam dinini ve Allah'ın yolu anlamına gelen şeriatı inkar etmek de küfürdür. Zira Câsiye suresinin 18. ayetinde Peygamberimize, dolayısıyla tüm ümmetine şeriata uymak Allah'ın en büyük emirlerinden biri olarak buyurulmuştur. İmanın 4. şartı, peygamberlere inanmak. Allah Teala'nın Resullerine iman etmek demek, onların Allah tarafından insanları müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiş, onlara din ve dünya işlerinde ihtiyaç duydukları bilgileri açıklayan kullar olduklarına inanmaktır. Peygamberde aranan şartlar. Erkek olmak. Peygamberler erkeklerden seçilmiştir. Hür olmak. Peygamberler köle değildir. Doğruluk, sıdk. Peygamberler asla yalan söylemezler. Emanet, güvenilirlik. Onlara her konuda güvenilir. Adalet. Hak ve hukuk konusunda adaletten sapmazlar. Tebliğ. Kimseden çekinmeden Allah'ın emir ve yasaklarını eksiksiz duyururlar. Akıl, zeka, fetanet ve görüş gücü. En üst düzeyde akıl ve kavrayış yeteneğine sahiptirler. Peygamberde olmaması gereken vasıflar. Ana babasının zinaya bulaşması gibi durumlar. Katılık, kabalık, sertlik gibi kötü huylar. Alaca veya cüzzam gibi insanları nefret ettiren fiziksel kusurlar. Yol üzerinde yemek yemek gibi kişiliğe zarar veren, saygınlığı zedeleyen davranışlar. Hacamat gibi düşük mesleklerle uğraşmak. Ümmetin onları kabul etmesini engelleyecek her türlü amel ve vasıf. Şunu bilmek gerekir ki, peygamberler genel olarak küfrün ve yalanın her çeşidinden, büyük günahlardan ve hatta bir lokma çalmak gibi insanları tiksindiren küçük günahlardan, ayrıca diğer küçük günahları kasten işlemekten uzaktırlar. Yani korunmuşlardır. Peygamberlerin ilki Adem aleyhisselam, sonuncusu ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bu ikisi arasında bir rivayete göre 124 bin, başka bir rivayete göre ise 224 bin peygamber geçmiştir. Sayıları hakkında kesin bir rakam vermeyip, Allah tarafından gönderilen bütün peygamberlere inandım demek daha doğrudur. Bu, peygamberlerin hepsine inanmak gereklidir. Birini inkar etmek, hepsini inkar etmek demektir. Bu peygamberlerin Allah Celle Celaluhu tarafından getirdikleri ayetlere inanmak da zorunludur. Dolayısıyla, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu, kesinlikle bilinen, sağlam senetli hadisleri inkar etmek, Kur'an ayetlerini inkar etmek gibi kişiyi küfre sokar. Peygamberlerden 313 tanesi hem Resul hem de Nebi iken, diğerleri sadece Nebidir. Resul, kendisine yeni bir kitap veya farklı bir hüküm vahyedilen zattır. Nebi, kendinden önceki peygamberin şeriatına uymakla emrolunan kimsedir. Kur'an-ı Kerim'de isimleriyle anılan ve peygamberlikleri konusunda ittifak bulunan 25 peygamber vardır. Bunlar, Adem, Nuh, Hud, İdris, Salih, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Musa, Harun, Şuayb, Zekeriya, Yahya, İsa, Davud, Süleyman, İlyas, Elyesa, Zülkif, Eyüp, Yunus, Lut ve Muhammed aleyhisselamdır. Allah'ın salat ve selamı tüm peygamberlerin üzerine olsun. Resullerden 5 tanesi Ülül Azm olarak anılır ki bunlar Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bu mübarek peygamberlerin en üstünü, kainatın efendisi, sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İmanın 5. şartı, ahiret gününe inanmak. Öldükten sonra dirilip Allah Teala'nın huzurunda hesaba çekilerek herkesin dünyada yaptıklarının karşılığını bulacağı ahiret alemine inanmak, Allah'a inanmak kadar zorunlu bir meseledir. Maalesef günümüzde kendilerini Müslüman olarak tanımladıkları halde öldükten sonra dirilme konusunda şüphe taşıyanlar vardır. Halbuki bu husus, şüphe kabul etmeyen iman esaslarından biri olarak Amentü'de yer almıştır. Nitekim 6 esas sayıldıktan sonra okunan, ölümden sonra dirilmek haktır cümlesi de ahirete imanın önemini vurgulamaktadır. İmanın 6. şartı ise, kadere
hayır ve şerrin yaratılmak bakımından Allah Teala'dan olduğuna inanmak. Kader, Allah'ın sırlarından bir sırdır. Ve bu konuda çok fazla konuşmak veya yorum yapmak uygun değildir. Ancak her Müslümanın şuna inanması gerekir ki, alemlerin yaratılmasından sonsuza dek olup bitecek hiçbir şey tesadüfi değildir. Her şey, Allah Teala'nın kaderi, takdiri, ayarlaması, düzenlemesi, iradesi ve kudretiyle meydana gelmektedir. Dolayısıyla, yaratılış açısından hayır da, şer de, iyi de kötü de, sevap da günah da Allah'tandır. Ancak Allah Teala kulun yaptığı hayırdan razı olurken, şerre rıza göstermez. Buna rağmen, imtihan gereği, kulun yapmak istediği ve gücünü kullandığı kötülükleri de yaratır. Mevla Teala, kulunu günah işlemeye zorlamaz. Şerleri, kulunun kendi irade ve gücünü kötüye kullanması sonucunda yarattığından, hiçbir şekilde sorumlu değildir. Kullar ise, yaptıkları her şeyden sorumlu olacaklardır.